Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size bugün kıpkırmızı geldim. Etekten başlayıp yukarıya doğru yapılan fıstıklı bir modelle size çok kolay ve pratik bir yelek hazırladım. Etek uçlarından başlayıp yukarıya kadar ördüm. Burada yakasına kadar örüp yakayı ayırıp tekrar omuzu yaptım ve çok kolay ve kibar bir yeleğim oldu. Rengim kırmızı olduğu için biraz böyle net gösteremedim örneği size şu an. Ama örneği izlediğinizde hem kibar hem de yumuşacık bir örgüsü oluyor. 2 tane ip kullandım güzelliklerim. 2 ip ile ördüm. 3 ya da 3,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Hani hangi ipi isterseniz bebek iplerinden onunla örebilirsiniz. Ben yine polosu Sandy Baby ipiyle ördüm. Bu ip 300 metre, tam 300 metre, renk numarası da 200 205 lot 14 diye yazıyor ve 300 metrelik bir ip. İstediğiniz gibi bebek ipleriyle örebilirsiniz. Benim bu ipim biraz ince çıktı. Normalde bu biraz daha büyük olması gerekiyordu ama ipimin azizliğine uğradım diyelim. O zaman ne yapalım? Haydi birlikte örmeye başlayalım. Alın tığınızı, ipinizi, gelin. Evet arkadaşlar, 4 numara tığımla 130 tane zincir çektim. Şöyle. Şimdi bu tığımı bırakacağım. 3 milimlik tığımı alarak örneklerimi yapmaya başlayacağım. Şimdi şuradan tutun. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekip tığıma ipimi aldım. Tuttuğum yere bir trabzan yaptım. Şöyle. Tığıma ipimi tekrar aldım. Zincirden 1, 2, üçüncüye batırdım. Ve ipimi bakın aldım. Bir trabzan boyu kadar birazcık daha uzun. Şöyle bakın, birazcık daha uzun. 3 kere sararak bir fıstık yapacağız. Birinciyi sardım, ipimi aldım. Aynı yerden bir tane daha. İpimi aldım. Sardım. Bakın. 3 kere sararak bir fıstık yaptım. Bir taneyi bıraktım. Ve bıraktığımla birlikte bunu çektim. Bir zincir. Tekrar ip aldım. Bakın aynı yerdeyiz yine. Fıstığı yaptığımız yere bir trabzan yapalım. 1, 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Bir zincir. Tığımın üzerinde ipim. Aynı yere yine 3 kere sararak bir fıstık. 1, 2, 3. Tuttum fıstığımı. İpimi içinden geçirdim. Ve öbür ikiyi de birlikte aldım. Bakın. Bu bir örnek. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 5. zincire. Bakın şurayı atlamayın. Şurada bir sıkışma oluyor. Bakın bu zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tek kanadından alayım net olsun. Bakın şöyle. İpimi uzattım. 3 kere saracağım. 1, 2, 3. Şöyle tuttum fıstığımı. İpimi çektim. Ve bir taneyi bakın bıraktım. Bununla birlikte burada 2. Tekrar ipimi aldım ve çektim. Bir zincir. Fıstığı yaptığım yere bir trabzan. Bir zincir. Aynı yere yine bir fıstık. 3 defa sararak topladım. Bakın. Bir zincir çektim. Şimdi bir dahakine zincirimin 2 kanadından batacağım. Net gösterebilmek için böyle yaptım. 1, 2, 3, 4, 5.'ye bakın. Çift kanadından batırdım. İpimi hafif uzattım. Trabzan boyu kadar. 3 kere sararak bir fıstık.
Bir zincir, aynı yere bir trabzan. Bir zincir, aynı yere yine 3 kere sararak bir fıstık. Bir zincir, 5. zincire geleceğiz. Bakın 1 2 3 4, 5. zincire yine fıstık yapacağız. 1 2 3. Bir zincir, aynı yere bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir fıstık. Bir yere 3 defa işlem yapmış olacağız. Bir zincir, tekrar 5. zincirime 1 2 3 4, 5. zincirime geldim ve bu şekilde örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, bakın sona geldim. Bir zincirimi çektim. Şurada bakın 1 2 3 4, dördüncüye yine bir örnek daha yapacağım. Şöyle bakın. 5.'ye değil de 4.'ye batarak burada minik bir ayarlama yaptım. Ve şu. Şimdi örneğimizi başlarken zincirinizi biraz fazla çekin. Ayarladıktan sonra fazlasını kesip atabiliriz. Şu kenara da 2 tane tek trabzan yaptım. Bak şöyle. 1 2 zincir çekip örgümü çevirdim ve bakın birinci trabzanın tepesine bir sık iğne. İkinci trabzanın tepesine bir sık iğne. 1 2 zincir. Bakın örneğimi şimdi trabzanla fıstığın arasındaki ilk boşluğa bir sık iğne. Şöyle. 1 2 zincir. Yine öndeki boşluğa bakın. Örneğimin içindeyim. Bir sık iğne. Şöyle. 1 2 3 zincir. Ve bakın öbür örneğime geldim. İki örnek arasındaki boşluğu ellemeyeceğiz. Sadece örneğimizin içindeki trabzanın sağını ve solunu kullanacağız. 3 zincir çektim ve bakın örneğimin içindeki ilk boşluğa bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir, hemen öndeki boşluğun içine bakın. Örneklerimizin içine bu 2 zincirli yeri yapıyoruz. Buradan öbür örneğe geçerken 3 zincir. Şimdi bakın öbür örneğe geçeceğim. Fıstıkla trabzanın arasına bir sık iğne. 1 2 zincir. Bu sefer de bakın burada. Evet bakın yaparak geldim şimdi. 1 2 3, son örneğimi de aynı şekilde yapacağım. 1 2 ve bir sık iğne. 1 2 zincir. Şimdi bu kenarda bir trabzanımız vardı. İçine sık iğne, bir tane de zincir vardı. Zincirin tepesine bir sık iğne. 1 2 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Ve şimdi bakın 2 sık iğne yapmıştık ya. Hemen birinciye değil ikinciye batarak yine bir trabzan yaptım. Bu zincir bizim ikinci trabzanımız. Hiç zincir çekmeden bu yaptığımız 2 zincirlerin içine, bakın tam örneğin üzerindeki trabzanın üzerindeki 2 zincirin içine yine bir fıstık, bir zincir, bir trabzan, bir fıstık. Böyle. Bir zincir, öbür örneğimin üzerindeki 2 zincirli yere geldim. 1 2 3 defa sardım. Bir fıstık, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir fıstık. Alttaki yaptığımın aynısını yaparak ilerliyorum. Bir zincir, öteki 2 zincirli yerime geldim.
Şöyle bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir fıstık. Örneğimiz çok kolay ama yumuşacık, böyle tiril tiril bir yelek olacak bu bize. Hırka da olabilir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Göstereceğim hepsini. Ve bakın aynı işlemleri yaparak ilerliyor. Bir zincir. Örneğimizin üzerindeki iki zincirlere çalışacağız devamlı. Bu kadar kolay, yumuşak ve güzel bakın. Ördükçe güzelleşecek. Evet arkadaşlar, bakın eteğini ördüm. Şöyle bir karış boyuna gelene kadar ördüm. Bakın şöyle çok güzel, yine yumuşacık bir yeleğimiz oldu. Hemen örgümüzü ne yapacağız? Bakın şöyle eşit orantıda katlayacağız. 2, 4, 6 örnek bir öne, 6 örnekte bir öne ayırarak örgümüzü devam ettireceğiz. Hemen şöyle şuradan bakın göstereyim, işaretimizi alalım. Örneklerimizi sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 7. örneğin arası yeleğimizin önü için. Tekrar öbür tarafa geldim. 6 örnek yine sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 7. örneğin arasına bir tane daha işaret alacağım. Şöyle. Bunlar bizim ön parçamız. 6 örnekle ön parçamıza devam edeceğiz. Şurada ipimi kopartmadım. Ve bakın bundan sonrası şöyle bakın. Yine 3 zincirimi çekerek yukarıya çıkışı yaptım. Hemen trabzanım ve yine örneğimizi yaparak devam edeceğiz. Bakın burada böyle 3 sıra işaretim kadar öreceğim. Yani 3 örnek yapacağız. 3 sıra değil. Şöyle şimdi işaret yaptığım yere gideceğim ve oradan tekrar geriye döneceğim. Şimdi burayı böyle örelim. Örneğimizi biliyoruz zaten. Evet, sona geldim. Bakın 6. örneğimi de yaptım. Tığıma ipimi aldım. Şimdi şu işareti bağladık ya, araya dedik, bakın şuraya. Şuraya bir tane trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha trabzan yaptım. 2 tane. Bir, bu baştakiyle aynı şekle getirdim. Yine bakın aynı şekilde örneğimizi yapacağız. Böyle. 3 örnek olana kadar devam edelim. Bu ip biraz ince olduğu için yeleğim biraz küçük düştü. Sorun olmaz. De bu ip bayağı bir ince çıktı. Normalde bebek ipleri bu kadar ince olmuyor. Bakın yaptım. Sıramın sonuna geldim. Ve böyle. 1, 2, 3 çevirdim. Bakın bir sıra yaptım örneğimi. 2, üçüncüyü de yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, 3 örnek yaptım. Bakın böyle. Örneğimin zincirli yerini yapmadım. Bakın şöyle. Üstü duruyor. Şimdi buradan zincirli yeri yapmaya başlayacağız ve 3 örneğe bırakacağız orada. Şimdi 3 örneğin üzerini zincirlerimizi yapalım. Evet, devam edelim. Bu 3 örnek bize yeterli omuzda. Bakın şimdi burada şöyle dönerken
Burada bir zincir çektim. Buradan dönerken bakın buraya, şu iç kısma, şuraya 2 tane sık iğne yaparak döndüm. Yani yine burayla aynısını yapmış oldum. 1 2 3 örgümü çevirdim ve bakın hemen trabzanı yaptım. Aynı şekilde örneklerimi kuracağım. Bu kısma da 3 tane tam örnek yapacağız. Alt tarafla aynı 3 3 olarak ilerleyeceğiz. Bu da tam eşit geliyor, güzel denk geliyor. Böyle hemen göstereceğim yine. Bitirirken de sadece fıstıklı yeri yapacağız. Zincirli yeri yapmadan tamamlayacağız. Bakın bir zincirimi çektim. Bir örnek yaptım. Şöyle bakın. Bir örneği tamamladım. Toplamda 3 örneğimiz olacak böyle burada. Döndürdüm geri. Şimdi son 2 örneğimi de tamamlayacağım ve geleceğim. Evet bakın oldu. 3 örnek, 3 örnek, şöyle göstereyim, bakın şekli bu. Şu şekilde zincirli yeri yapmayacağım. Bakın bu şekilde bırakacağız bitişi ve burada ipimizi kesip öteki önü yapalım. Şöyle bakın, örneğim iki tarafından da aynı gözüktüğü için şöyle bakın, şu ipimin düğümünü buraya denk getirmemek için ilk önce buradan başlayacağım. Bu işaret attık ya buraya, bakın. İşaretimin olduğu zincirime bağlayacağım ipimi. Bir kere düğüm atalım. Hatta 2 kere atalım. Şöyle. Burada trabzanla başlayacağız. Şimdi şu ipimi de buranın bakın içine aldım. Tekrar zincirimin içine aldım. Ve tekrar aldım. Bu ipi burada yedirdim. Fazlasını keseceğim. Yine bu zincir boşluğunun içine bir tane trabzan. Ve örneğimi aynı şekilde kurarak devam edeceğim. Ve yine 3 tane örnek olana kadar örüp sonra yakasını ayıracağız. Şöyle. Bu yelekler çok pratik oluyor. Ben baştan sona örnekli yaptım. İsterseniz bu üst kısmını trabzanlı da yapabilirsiniz. Ama ben tamamını örnekli yaptım. Şöyle biraz daha değişik dursun diye. İsterseniz zorlanırsanız trabzanlı da yapabilirsiniz ama deneyin, yani seçenekler bol. Şimdi bu 6 tane örneğimi 3 sıra örüp, yani 3 örnek örüp geleceğim. 3 sıra diye tutturdum, bakalım ne olacak. Birinci örneğimizi yaptık. Evet, 3 örneğimi yaptım yine. Bakın. Şimdi burada ipimizi keseceğiz yine. Çünkü buradan oraya geriye götüremeyeceğiz. Şöyle ipimi kestim. Ve bakın buradan şimdi 1, 2, 3 örnek bırakıp bakın yine şuraya gireceğiz. 3 ile 4. örneğin arasına. Ön için 3 tane örneği bıraktım. Böyle. Buraya 2 tane sık iğne yapacağız. 1, 2. Şu ipi bakın 1, 2 zincirin arasından aldım. Örneğimin içinde bıraktım. Tekrar 1, 2. Bakın ip yok oldu ve gitti. Örneğimizin zincirlerinin içinde. Sıkıntısız bir iş çıkardık. Ve şöyle. Şimdi 3 tane örnek yine yapıp öbür önde yaptığımız gibi bitireceğiz.
Bakın böyle. Aynı bunun aynısını buraya yapıyoruz. Evet arkadaşlar, iki önümüzü de bitirdik. Bakın şöyle şu şekilde oldu. Arkaya geçeceğiz. Arkayı zaten dümdüz öreceğiz 6 örnekli. Yalnız arkaya geçerken şimdi burada bakın bir örnek atlayacağız. Yani şu tarafa geçeceğiz. Şuraya. Arada bir tane örneğimizi bırakarak devam edeceğiz. Bakın aldım. İpimi buradan bağlayacağım. Bir örnek burada, bir örnekte sonda bırakarak ilerleyeceğiz. Şimdi buraya 2 trabzanla başlayacağım yine. Yine ipimi bakın arada yedirdim. Ve hemen trabzanımı yaptım. Bir örnek burada bırakmış oldum. Bakın şöyle. Ve yine burada örneklerimi yaparak sonda bir tane daha bırakıp 6 tane örnek olana kadar öreceğim. Arkada böyle. Sona geldiğimizde bakın bir örnek bırakacağız ama bu zincirin içine yine 2 tane trabzanımızı yapacağız. Şu fıstığımı tamamlayayım. 3. Şöyle bakın. Buraya yine şu aradaki boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. Zincirimi çektim ve döndürdüm. Artık ayarladık. 6 örnek yapacağız ve 6. örneğimizin yine zincirli yerini yapmadan başlayacağız birleştirmeye. Hepsini yine aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, arkayı da ördüm. Bakın geldiğimiz görüntü böyle bu şekilde. Şimdi arkanın da yine bakın zincirli yerlerini yapmadım. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Şöyle bakın önleri, bunu da buradan katlayalım. Şu şekilde alacağız elimize burayı. Şu ikisi bakın. İlk önce şu baştaki 2 trabzandan başlayacağız. Bakın şurayı aldım. Ve bunun içinden bunu bir geçirdim. Şöyle. Sıradaki 2. trabzanlarımı aldım. Ve içinden geçirdim. 1, 2 zincir. Bakın hani battığımız yer var ya, bakın fıstıkla trabzanın arası. Oraya batırdım. Tekrar ötekinden aynı yere batırdım ve buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. Bu sefer de öteki araya bakın. Arkadan da aynı araya batırdım. Şöyle. 1, 2 zincir. 2 örneğin arasındaki boşluktan çok sıkı olmayan bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. 2 fıstığın arasından bakın aynı şekilde geçirdim. 1, 2 zincir, çok sıkı yapmayacağız. Şöyle. 1, 2 zincir. 2 örneğin arasından çok sıkı olmayan bir sık iğne. 1, 2 zincir. Bakın. Bir sık iğne. 1, 2 zincir. Öteki örneğin arasına geldim. Bakın. Yani 2 örneği birbirine tutturduk. Ve 2 örnek arasına bir sık iğne. Şimdi burada 2 tane trabzanımız var ya, bakın birinciye batırdım. Buradan arkadan da fıstığın tepesine ve içinden geçirdim. Tekrar sonuncuyu zincirimi aldım. Zincir boşluğunun içinden geçirdim. 1, 2 zincir. Yine örnekte yaptığımız gibi bakın aralara ikişer zincir çekerek bakın 1, 2 zincir öteki araya, 1, 2 zincir, yani her boşluğa geçişte 2 tane zincir kullanacağız.
Şimdi son 3 örneğime kadar, hatta bir öbür örnekten de bir tane fıstık kalana kadar böyle 2 devam edeceğim. Şimdi bakın, bu son 4. örnekteyim. Şu araya batırdım ve bakın şöyle yine önü aldım. Burada 2 tane trabzanımız var yine. Ne yapacaktık? Birincinin içinden geçirdim. Şu ipleri sonra saklayacağım. İkinci trabzanı aldım ve alttaki fıstığın tepe noktasına batırdım ve geçirdim. Öndeki boşluğa bir sık iğne. 1-2 zincir, fıstık aralarına 1-2 zincir. Burayı da sona kadar aynı her boşluğa 2 zincirle geçiş yaparak bitireceğim. Bakın geldim. Hepsine aynı düzende batmamız gerekiyor. Şimdi son 2 trabzan ve zincirim. Şöyle 2 zincir çekerek ipimi kestim ve burada iplerimizi saklayacağız. Bakın, bura açıldığında yerine yine oturacak. Şöyle çevirelim. Bakın, şurası da omuz başları. Şöyle çevirelim. Benim ipim aşırı ince çıktığı için böyle oldu. Siz isterseniz hani yaparsanız daha farklı duracak. Çok ince bir ip çıktı. Niye çıktıysa bir üretim hatası var gibi. Şöyle göstereyim, bakın. Minicik yeleğimiz çok güzel oldu. Yakasını yapmak için kol kenarlarına hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bakın, biyesiyle birlikte. Burası da biyesiyle birlikte. Önü de biyesiyle birlikte. Alt tarafı da zaten örnekli başladık ve düzgün oldu. Sadece yakasını yaparak devam edeceğiz. Hemen şuradan bakın. Şöyle ipimi aldım. Önce bir bağlayacağım. Bakın şöyle. Bu şekilde bağladım. İpimi bu tarafa aldım. Ve şimdi bakın, ilmek oluşturacağım. Şunu da aldım. Şuradan tam dipten oluşturmamız gerekiyor. 2 tane zincir çektim. Şu ara boşluğun içine 1-2 tane trabzan yaptım. Hemen ilk fıstığın önündeki boşluğa bakın. Fıstık arasındaki boşluğa geldim. 1-2-3 zincir çekip buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1-2. 2 örnek arasındaki boşluğa sık iğne ile bağlayacağım. 1-2-3. Hemen buraya 1-2 tane trabzan ölçtüm. Nereye geldi? Bakın şöyle göstereyim. İkinci fıstığa ölçeceğiz burada güzelliklerim. Ölçerek yapacağız. 1-2-3 zincir. Şimdi buraya 2 trabzan. Şöyle ölçelim ve yapalım. Bakın, ölçtüm. 1-2-3. Şimdi burada önü, bunu böyle ayarladık. Öbür önü örerken de buraya bakarak tekrarlamasını yapacağız. Bakın, burada köşeye geldim. Şu köşedeki birleştirme noktasına bağladım. 1-2-3 zincir. Ölçerek yapacağız. Yani bütün mantığımız
ölçerek ilerletmek. Buraya 3 tane örnek sığdıracağız yukarıya çıkışa. Birinciyi yaptım. 1, 2, 3. Aynı yere 2 tane trabzan. Ve bakın sıradakine yukarıya çıkışta 3 örnek. 1, 2, 3. Şimdi bakın arkaya geçtik. Burada da hemen bakın şu köşeye birleştirme yerine 1, 2, 3 zincir. Tamamen ölçme mantığıyla bakın. Şöyle. 1, 2, 3. Şu şekilde şuraya bağlayacağım. Bakın. 1, 2, 3. Evet. Şimdi burayı da böyle tamamlayalım. Şimdi bakın yine aşağı inişe geldik. Yine burada da 3 tane örnekle ineceğiz. Sonuncu örneğimi şu dibe batırdım. Ve şimdi buradan aşağıya inerken 3 örnek yapacağım. Çünkü öbür yakada aynısını yaptım. Burada da aynı işlemi yapmam gerekiyor. 1, 2, 3. 2 örnek oldu. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi 3. örneğimi yapacağım. Ve eşit yapmış olacağım. Şuraya dibe batırdım. Ve şimdi bakın burada bakacağız şuradaki öne. Kaç örnek yapmışız burada? 2, 4, 5 tane örnek yapmışız. Şimdi burayı da 5 örnekle bitireceğiz. İki. Şu araya batırayım. Şimdi sayıyı değiştirmememiz lazım. Şuraya batalım. 1, 2. Üçüncüyü yaptım. 2 ve sonuncu. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi isterseniz bu tığlamayı bakın. Bu tığlamayı önlere, eteklerine, her yerine yaparak kullanabilirsiniz. İpimizi keselim ve arkaya geçirip burada güzelce ipimizi saklayalım. Hani tığlamayı isterseniz yapabilirsiniz. Farklı bir tığlama yapabilirsiniz. Belki sizin yaptığınız güzel bir tığlama vardır. Onunla bitirebilirsiniz. Ve şöyle bakın. Yaka toparlandı. Renk biraz kırmızı olduğu için tam bir şey yapmadı ama bir fikir olsun size de bu. Şöyle. Şimdi şuralarına da bağcık yapacağım. Hemen göstereyim. İpimi biraz çektim. Bakın böyle. Şöyle çektim. Aldım elime. Şuradan en üstten ip 2 kat aldım ipi. Ve buraya bir zincir çekeceğim. Ve bu çektiğim zincirlerin uç kısmına da yine pomponlar yaparak ya da püskül yaparak devam edebilirsiniz. Boncuk takma taraftarı değilim. Hani boncuklar da takılıyor ama şimdi bebeğimiz ufak olacağı için ağzını alır. Allah göstermesin bir sıkıntı olur diye ben boncuk falan takmıyorum. Hatta düğmeye bile ufak bebeklerimiz için düğmeye bile karşıyım ama bazı şeylerde yapıyoruz. Hani dikkatimizin üzerinde olması gereken durumlar bunlar. 1 yaşına kadar düğmeli şeyler taraftarı değilim. Şöyle bakın. Hani pomponuyla en azından oynar. Yani çok büyük tehlike arz etmiyor ama düğme tehlike arz ediyor. Bakın şöyle.
Ve bakın öbürünü de aynı şekilde yapıp uçlarına pomponlarımı takacağım ve devam edeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.